Ziyaretçiler kanalındasınız. Yine ziyaretçilerin video saatindesiniz. Bu hafta yine her zaman olduğu gibi ilginç bir yerdeyiz. Bir iki haftadır video çekemiyorum. Malumunuz sağlığımız el vermiyor. Maddi imkanlar el vermiyor. Bunlar el verdiği sürece ziyaretçiler açıldığı günden bugüne kadar ve bundan sonra da yeni yerlerde yeni videolarla hep karşınızda olacağız. Ve her zaman olduğu gibi de daha önceden görmediğiniz yerleri göstermek için kimi zaman terk edilmiş köylere gideceğiz. Kimi zaman yeraltı şehirlerine gireceğiz. Kimi zaman da tarihi araştıracağız. Bu hafta yine çok enteresan Adana'dayız. İlk defa yer verdim. Genelde biliyorsunuz gittiğim yerleri söylemiyorum. Neden söylemiyorum? Çünkü benim için önemli olan tarih bulguları korumak, tarihi değerleri korumak. Zaten defineci kardeşlerimiz bizden önce girip yeteri kadar oraları perişan ediyorlar. Biz de daha fazla konum vermemek, daha fazla yer belli etmemek ve daha fazla tarihe talan edilmemesi için bilgi vermiyorum. Neden Adana dedim? Çünkü biliyorsunuz yeraltı şehirleri hani baktığınız zaman genelde Niğde, Nevşehir, Ürgüp, Kapadokya, Avanos taraflarında. Evet, bölge yakın bir bölge. Ama baktığım zaman, araştırdığım zaman Adana'da böyle bir yeraltı yapılanması duymadım, bilmiyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Yorumlarda belirtin. Bayağı zor. Bu akşam yine bir takım arkadaşım benimle olacak. Kendisi gözükmek istemiyor. Saygı duyuyoruz. Değişik bir yere geldik. Ben ilk defa göreceğim. Ama giren yanımda şu an bana eşlik edecek olan kardeşim daha önceden belli bir yerlere kadar girmiş. Dedi ki abi bugüne kadar gördüğün yerlerden çok daha değişik, gizemli bir yer dedi. Kanalımıza katıl butonundan destek verebilirsiniz. Evim Yerin Altı Arayış tüm kitapçılarda. İkinci kitabımız Evin Yerin Altı Arayış sona doğru 10 Ocak 2026'da inşallah tüm kitapçılarda olacak arkadaşlar. Videoları sonuna kadar izleyip ve lütfen bir saniye beğenmeyi unutmayın. Çok fazla uzatmayalım. Hava karardı. Dönüşümüz ciddi. Çekecektim yollar ama sürünerek orman içinden geçtik. Biraz sonra göreceğiniz yere geldik. Belki videonun sonunda dönüş yolunu gösteririm size. Şunu hep söylemek istiyorum. Güzel yorumlar yazıyorsunuz. Güzel yorumlar söylüyorsunuz. Tabii ki hepiniz fikirlerinizi söylüyorsunuz ama şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bu videolar kolay çekilmiyor. YouTube'da bugün binlerce kişi, milyonlarca kişi video çekiyor ama hepsinde emek var. Lütfen o emekleri, yorum yaparken o emekleri göz ardı etmeyin. Ziyaretçiler, yeni videoyla devam ediyoruz. Evet dostlar, şöyle gördüğünüz gibi şu feneri alabilir miyim? Şöyle bir etrafı da göstereceğim size. Şimdi bazı yerlerde bakın böyle ağaç dik. Biz tabi şu bölgeden geldik. Şöyle aşağıdan. Dediğim gibi videonun sonunda belki dönüş yolunu çekerim. Böyle kayalık bir ortam. Şimdi bazen soruyorsunuz abi videoları neden gece çekiyorsunuz? Bazı videoları evet gece çekiyorum ama bazılarını da gece çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü 3 saat kardeşim burayı bilmesine rağmen çok girilmemiş, bilinmeyen bir yer. Yolu bulmakta zorlandık. Haydi Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve girelim. Evet. Şunu şimdi kapatacağım. Sanırım üst tarafa gideceğiz. Şimdi ben burada nasıl çıkarım? Sevgili kardeşim, senden bir ricam var. Sen bunu tutacaksın. Sen çık. Ben çıkacağım. Nasıl çıkacağım? Sen yavaş yavaş gelirsin. Ama şu ışığı da yukarı doğru tutarsan önüme ışık olur. Çünkü ıslak. Yalnız burayı da çekmeni istiyorum senden ricam. Ve buradan nasıl çıkacağım? Çok dik. Şöyle. Buradan çıkacağım da nasıl ineceğim? Evet. Başka üst bir kısma geldik. Alayım istersen. Yavaş. Şimdi gördüğünüz gibi dostlar şöyle bir
dik merdivenden çıktık. Burası sanırım o dönem ne amaçla yapıldı bilinmemekle beraber gözetleme kulesi ve burası sanırım o dönemde nöbetçilerin dinlendiği yer. Şöyle baktığınız zaman yine Ademoğlu'nun geldiğini görüyoruz. Çünkü duvarlara binlerce yıl sonra bulunup acaba ne yazmak istedi diyecek yeni kaşiflere izler bırakmışlar. Bakın yine birileri birini seviyor. Bir şeyler yazmışlar. Ama baktığınız zaman derinlere farklı işaretler, farklı şeyler var. Evet, burası dediğim gibi o dönemin dinlenme yeri. Burası da gözetme kulesi. Çünkü şurada yaşam yerinin gerçek girişi var. Şöyle bakın, burası uçurum arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şöyle bakabilirsek şöyle uzatalım. Bakın aşağısı bayağı bir, yaklaşık herhalde 20 metrelik bir uçurum. 20 metrelik bir uçurum. Şu uzakta bir köyün ışıklarını görebiliyorsunuz. Bakalım girişte şu yeni yapılmış bir işaret. Şurada yeni yapılmış bir işaret. Büyük ihtimalle yeni yapılmış. Böyle bir girişi var. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya içine oyulmuş duvarlar, odalar, geçiş yerleri. Fakat burası yine beni düşünerek yapılmamış yer. Çok küçük girişleri olan. Şurada mesela bir oda var. Buraya gireyim. Bakın, ciddi anlamda küçük. O böyle dinlenme yeri olan odalar. Duvarlar. Şimdi şuradan geçmek hakikaten zor. Şöyle göstermek istiyorum size. Hani küçüklüğünü şöyle görelim. Şöyle baktığınız zaman bakın 2,5 karış. Yani 2,5 karış bir yer var. Buradan tabii böyle sürünerek, yalnız burası bakın şuradan gelecektim. Burası diğer yeraltı şehirlerinden daha değişik bir yapısı var. Ve şu an inanın şuraya kadar mutluyum. Çünkü mutluyum. Şurada oturacağım. Çok küçük odalar. Neye mutluyum? Ademoğlu buralara çok fazla gelmemiş. Bakın yine bir oklu kirpinin okları. Böyle gidiyor. Hep buralarda böyle odalar. Buraya dönüşte girelim. Ciddi anlamda yine bakın burada yine bir okluk kirpinin. Şu an şöyle göstereceğim. Yani böyle dizlerimin üstünde gitmek zorundayım. Çünkü ciddi dar. Ayağa kalkamıyorum. Kafam değiyor. Değişik bir yapı. Böyle bakın küçük küçük odalar var. Yine oklu kirpinin oku demek ki. Yerler çok temiz. Hayvan ayakları görüyorum. Şurada sanki büyük bir odaya çıkacağım.
Tabii hayvanlar girmiş. Burada ufak tefek yuva yapmışlar. Ama şu an bir defineci izi görmüyorum. Yerler böyle devamlı oklu kirpinin oklarıyla dolu. Ve burada sanırım ciddi bir saldırıya uğramış. Çünkü küçüktü, büyüktü. Ciddi anlamda yerde oklar var. Şurası büyük bir alana çıkıyor. Bakın. İçeriler böyle odalar. Bu odalara girmiyorum. Şöyle göstereyim. Çünkü küçük küçük odalar ve şöyle ağır bir dışkı kokusu alıyorum. Şurada geniş bir alana gidiyoruz. Burada sanırım ayağa kalkabileceğim. Evet. Fakat şu an çok ağır bir koku var. Ve selamun aleyküm. Evet. Şu an böyle büyük bir alana geldik. Ve şu an ayaktayım. Burada evet. Sanırım bir define çalışması olmuş. Ciddi anlamda yine oradan aşağı girmişler. Bakalım. Bu ipi çektiklerine göre burayı sanırım kazmışlar. Ama şöyle bakalım. Yoksa aşağı mı gitmeye çalışmışlar. Zaten şunu söylemek istiyorum. Evet. Buradan küçük bir şey açmışlar ama buraya nasıl girdi birisi bilmiyorum. Şöyle yapalım. Şuradan çıkalım. Şu an bu kokuyu duymanızı isterdim. Bir ağır koku var. Şimdi bakıyorum bu koku bana yarasa kokusunu anımsatıyor ama evet, buraya sanırım ekip arkadaşım gidecek. Ben de giderim gerçi de. Şöyle baktığınız zaman büyük bir alan ve buralarda şöyle baktığınız zaman küçük küçük odalar. Duvar yapısı sertleşmiş, yakılmış. Evet. Şöyle duvarlarda demirleşmiş demir var. Zaten bu topraklarda demirler olur. Evet, sevgili ekip arkadaşım da geldi. Arkamdan büyük bir alandayız. Muazzam bir yer. Evet ve şöyle. Havalandırma bura. Havalandırma değil mi? Bura havalandırma. O size gösterdiğim ormanın içindeki pece buradan bir tanesi. Buraya gitmeye gerek var mı? Yok, bura dar. Şimdi oraya sığın havalandırma olduğuna karar verdik ama böyle testi parçaları var. Demek ki burada bir çalışma yapalım ama çok temiz. Bakın şu kaya bile bence bir işaret. Bayağı bir testi parçaları var. Ama şuna dikkat ediyorum yerlerde. Oklu kirpinin oklarından başka. Onu unuttum söylemeyi. Oklu kirpi var. Oklu kirpinin okları burada çünkü bayağı bir savunma yapmış. Şöyle yapalım. Böyle ufak tefek. İşte bakın mesela Kara Fatma. Kara Fatma var. Yarasa kokusu var. Şöyle yapalım. Şimdi burada bir soluklanacağım. Etrafı şöyle bir iyice inceleyeceğim. Yeni bir yer. Çünkü bazen böyle video çekerken atlıyorum bir duvarlayayım. Sonra tekrar geldiğim yerden sağ tarafa da devam edeceğiz. Değişik bir yer. Çok enteresan. Diğer yeraltı şehirlerinden çok farklı. Acaba hani
Adana bölgesine ait bir bulgu mu, yaşam mı? Hani baktığınız zaman bu bölgede, bu coğrafyada hangi uygarlıklar yaşamış? Onlara bakmak lazım. Duvarlarda işaretler arayacağım. Bulursam devam edeceğim. Videomuz devam ediyor. Birazdan oradan öbür tarafa gidip keşfe devam edeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Demin gittik arkadaşlar. Şuradan geldik zaten. Bu tarafa doğru gittik. Bu tarafa doğru değil. Şimdi buraları tekrar çekmek istemedim. Buradan şimdi diğer bölgeye doğru gidiyoruz. Bakın mesela bu koridor yine gidiyor ama mesela burada buraya da gideceğiz. Burada yine küçük bir oda var. Orada da büyük bir oda var. Ama buradaki büyük odaya girmemiz lazım. Feneri verebilecek misiniz bana? O büyük odanın üstünde bir oda var mı? Şimdi burada bir oda var arkadaşlar. Yine koridor buraya doğru gidiyor. Oraya da gideceğiz. Burada küçük bir oda var. Şuradan devam edelim. Şuraya bir girelim bakalım. Evet burası. Ah kafamı vurdum. Her zamanki o bayağı büyük bir oda. Şöyle baktığınız zaman çok enteresan bir yapı. Mesela şu kayanın bile arkadaşlar bakın. Şu kayayı bile buraya yaparlarken bir sebebi vardı. Hep söylerim ya. Bilgi yer altında ve eski uygarlıklar inanın yer altında çok işaret bıraktılar. Şöyle baktığınız zaman burada şunu söyleyeyim. Böyle çok rahat ayakta durabiliyorum. Yani tavan yüksekliği hemen hemen 2 metre. Burası acaba ne maksatla kullanıldı? Ben baktığım zaman yok. Bir ibadethane olabilir mi? Bir şapel, manastır olabilir mi bilmiyorum ama büyük bir alan. Şimdi hep söylüyorum bakın. Şunlar bile hep bir işaret. Ne anlatmaya çalışıyorlar bize? Onu bulmaya çalışıyoruz işte. Bazen karıştırıyorlar. İlk defa ziyaretçiler dediğimiz ama aslında şunu demek istiyoruz. İlk defa göreceğiniz yerler. Evet buraya bak. Meşale yapmışlar. Evet. Çok eskiden. Tahtadan bir meşale yapıyor. Evet birileri girmiş buraya. Girmiş ama şuna dikkat ediyorum. Çok bir tavan yok. Yerlerde sigara hizmeti şey yok. Gayet güzel. Burası sence ne olarak kullanılmıştır? Abi bura büyük bir ibadethane de olabilir. Çünkü biraz önce gideceğimiz kiliseye yakın bir yer burası. Bunun az ilerisinde bir kilise var. Burada büyük bir toplanma yeri var. Çünkü şurada horasan harcı var. Duvarlar suvalıymış. Evet. Güzel bir harç sistemiyle yapılmış bak bunlar. Evet. Sonradan dökülmüş. Nem almasın diye horasan harcı dediğimiz çok güzel bir işçilikle yapılmış. Ama sonradan dökülmüş. Enteresan. O zaman şöyle buranın atmosferini yaşadık. Çıkalım. Şimdi diğer hani benim fikrim şu bile bir anlam ifade ediyor. O kayayı orada bırakmaları bile bir şey işareti. Yine o zaman buradan arkadaşlar uzatmadan yine yerlerde oklu kirpinin okları var. Bu videoda çok oklu kirpi dedim. Böyle küçük küçük sanırım bunlar yaşam alanları. Evet birisi girmiş. Fosforlu herhalde aydınlatması. Burada yine büyük bir odaya giriyoruz. Yerlerde çakal, tilki, kurt pislikleri. Ama evet çakal pisliği bunlar.
Tabii hayvanlar da. Ama burası bayağı büyük. Yine büyük ve geniş bir alana geldik. Yol ayrımı. Şöyle bakalım. Böyle de devam ediyor. Burada küçük bir oda var. Ama böyle de devam ediyor. Şuraya bakalım. Burada da bir alan var. Böyle bir devam edelim. Dönüşte o tarafa bakarız. Burası aşağı doğru gidiyor. Burada bayağı dar. Ama burası büyük bir alana çıkıyor. Yarasalar var. Şöyle bir şeyler var. Şöyle baktığınız zaman içeride yarasa çok. Ya aşağıda bir oda var. Burada bir sanırım havalandırma bacası diyeceğim ama değil. Devam etmiyor. Böyle aşağı iniyor. Böyle şuraya bir bakacağım. Ama çıkmam zor olabilir. Bakın burada bakın çok enteresan, size bir şey göstereyim. Gördünüz mü? Yarası buraya girmiş. Burada ölmemiş. Bakıyoruz. Yaşıyor. İki kayanın arasına sıkıştırmış kendini. Ve burada uyuyor. Ölmüş mü diye baktım. Ölmüş mü diye baktım ama orada. Şurada basamaklar görüyorum. Şuraya kadar bakacağım. Burası ne olabilir? Burada bakın yukarı çıkan büyük ihtimalle evet. Burada yukarı çıkan bir oda var. Buraya sanırım ben çıkabilir miyim? Ona bakacağım ama şuraları keşfedeyim. Aşağıya gidiyor, aşağı gidiyor. Şurası böyle bir oda. Burası çok güzel bir oda. Duvarlarda süslemeler var. Gitmiş mi? Bir dakika dur. Şuraya sen çıkacaksın mı? Abi bir bakayım. Dur ben şuraya, aşağısı yarasa dolu. Bayağı bir yarasa var ve yarasalar çok büyük. Bak Ahmet, Süsleme var mı? burası Ahmet gelsene. Burası yeni dönem ateş tuğlası. Bak burası Susarnıcı da olabilir. Ama burası yeni dönem yarasa popülasyonu çok. İşte şu anda yer altında bir odadayım. Yarasa. Her yerime çarpıyorlar. Burası Ahmet şöyle bir şey. Dostum burası şöyle söyleyeyim. Burası yeni dönem. Yeni dönem altları. Bak ateş tuğlalarını görüyor musun? Gördüm. Burayı acaba ama Susarnıcı olarak niye yapsınlar? Gördün mü bak? Bu tuğlalar da sonradan açığa çıkarılmış. Evet. Sanki. Yani bildiğin sanırım Roma. Hatta Roma galiba. Ateş tuğlaları onu gösteriyor ve şuradan aşağısı komple tuğla. Buralar eski yapı. Çünkü şurada baktığın zaman burada yine yapılar gözüküyor. Boylu boyunca. Serhat abi şu domuz pisliği değil mi? Bakayım. Çakal pisliği çok var. Domuz gübresi de olabilir. O çakal gübresi de olabilir. Bakayım. Çakal, tilki, kurt. Ama çok enteresan Ahmet, bak görüyor musun? Burada ciddi bir harç Horasan harcı. ve ateş tozu ve farklı dönemlere ait şeyler var burada. Üst taraf eski. Mesela bak şurada yine
baktığın zaman bak görüyor musun? Eski kalıntılar var. Serhat abi alt sesi dinle. Evet evet. Çok büyük bir boşluk var hala. Bak şunun altı bak. Şu an vurduğun zaman bile boş. Bak görüyor musun? Pişirmiş bir şey. Tuğla. Eski tuğla parçası. Yakın dönem. Genelde Roma kullanıyor bunları. Sadece bu oda. Ama bura çok güzel bir odaymış. Evet. Acaba dedim hani tuğlayı koyarken şey mi düşündüler? Su sarnıcı olarak mı düşündüler ama. Abi aşağı doğru bir gidiş var. Bir de yukarıda bir yer var. Çok enteresan. Şimdi aşağı nereye gidiyor? Bilmiyorum. Sanki aşağıda kilit kapı var. Var mı? Yani öyle görünüyor gibi abi ama çok çok pis de bir koku var. Gidip bakayım mı? Bakar mısın? Bir bak Serhat abi sen. Çok dikkat et ama. Hava var burada. Bir acayip bir havada. Oradan aşağı ben geçemem. Yok geçmeyeceksin. Sadece oradan bir bak istersen. Burada ciddi bir hava var. Çok dikkat et Serhat abi. O tarafa geçme. Ama Arkadaşlar bak oradan bir hava geliyor. geçmem için bakmam lazım. Ben buradan hayatta geçemem. Buradan önce sen geçersin. Şöyle bir kamerayı uzatacağım. Bakalım. Bir dakika. Görüntü alabiliyor musun abi? Sen buradan çok rahat geçersin. Sadece içeri görseydin görüntüyü alıp. Göremiyorum işte şu an. Hani kamerayı tuttuğum zaman şöyle içeri soktuğum zaman Abi o zaman dön Serhat abi. Buraya gel. Diğer taraftan devam edelim. çok da Bu tarafa gelin abi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Görüntüleri izlediniz. Oradan sonrası benim de geçmem çok zor. O da çok zor. Buradan daha dar. Biraz görüntü almaya çalıştım ama sanırım zorlan çok zor. Ekip arkadaşımla geçemedim. Şimdi o zaman ne yapalım? Burası yeni dönem. Altta ateş tuğlaları var. Yukarıya çıktık. Çıkamadık değil mi? Dostlar, burası çıktık baktık ama kapalı. Büyük ihtimalle havalandırma. Burası baktığımız yer. Buradan gittiğimiz yer. Şimdi o zaman Aşağıdan biraz gideceğiz. şuradan çıkıp şöyle yapalım. Şimdi burası kaldı. Buradan da devam edelim bakalım. Burası nereye gidiyor? Yokuş aşağı burada ama biraz biraz sürüneceğiz, şöyle göstereyim. Burada tamamen böyle sürünüyoruz. Ama burada oda var mı yok mu bilmiyorum. Göremiyorum. Şu geçersem sanki biraz burada şuraya biraz geri çekeceğim. Evet. Şurada biraz genişliyor. Ama nereye gidiyor bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi sen bakalım.
Sürünerek girdim. Şu an eve giderek gidiyorum. Gittikçe genişliyor sanki. Yani sonunda ne var bilmiyorum. Ama temiz. Burası şey olabilir. Çıkış yolu veya başka bir giriş yolu. Çünkü bak Alt kat boş Serhat abi. boş da vurmada çökmeyelim. Burası Kapadokya'dan daha farklı. Kum oyulmuş. Evet. Yani kaya yapısı yok bunda. Fakat bak Tamamen duvarlarda dikkat etsen, horasan sıvası var. Horasan sıvası yapmışlar bak. Çok sağlam. Yani binlerce yıl dayanmış. Böyle gidiyor bak. Taze çakal boku var burada. Ve çok taze şu an. Ne kadar gidiyor? Çok taze çakal boku var burada. Abi oraya çok gidiyor gel. Evet. Bak burada bir şey var Ahmet gel. Kemikleri de var sanki dikkat et. Yok ağaç şey. Ağaç mı? Ya da şurası. Kemik gibi bakın. Bak Ahmet buraya sen gideceksin. Sana ceza. Bak. Burası bitti. Çok yumuşak toprak. Evet. Burası son. Burası son. Yer toprak Ahmet. Ama şurası var. Buraya sen gideceksin. Bura büyük ihtimal havalandırma. Yok. Burası bence bir odaya çıkıyor. Bak. Yalnız burada çok fazla çakal boku var taze. Evet. Çok fazla var abi. Bir de yerin metrelerce altındayız. Evet. Biraz dinlen. Biraz dinleyelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada bir dinlenelim. Şuraya bir bakalım. Şuraya da olmazsa gidelim. Çünkü bayağı hakikaten hava da yok burada. Havasız da bir ortam. Toprak çok yumuşak. Şimdi baktığın zaman bir gitsin bakalım. Bakalım gidiyor mu? Abi çok soğuk bura. Soğuk değil mi? Yok çok çamur toprak. İlerledikçe ıslanıyor. Biraz git bakalım bir sonuna kadar da bakalım. Belki bir odaya çıkıyordur aklımızda kalmasın. Ve güzel olan arkadaşlar bakın burası son. İleri kum dolu. Burası son. Buradan geldik. Toprak yapı. Şu altı boş. Çok enteresan yani Kapadokya tarafı iyiydi, Nevşehir iyiydi. Avunus tarafındaki yeraltı şehirlerinden çok farklı. Burada bildiğiniz toprak oyulmuş fakat sert. Bazı yerlere horasan yapılmış. Çok küçük, çok dar. Giriş kapıları, odalar da çok dar. Ve güzel olan tarafı yerlerde izmarit su şişesi yok. Yani taze çakal pislikleri var. Şöyle yapalım. Çıkışa doğru gidelim. Buraları tekrar çeker miyim bilmiyorum çünkü sürüneceğim. Çıkışta başka bir sol taraf vardı. Oraya da bir bakalım. Sonra buraya mecburen herhalde gündüz de geleceğiz. Çünkü şimdi biraz sonra bilmiyorum baktıktan sonra göreceksiniz. Dönüş yollarını da alacağım. Şöyle yapalım. Buraları keser miyim kesmez miyim bilmiyorum. Şimdilik böyle yavaş yavaş şöyle yapalım. Yavaş yavaş. Mesela bakın. Burada yine bunlar sanırım mezar tuğlası. Toprağın altı boş. Demin dediğim gibi çok taze çakal veya tilki pisliği. Burada yine testi parçası. Altı boş bak. Alt katı var. Yine
İşte bir. Bunları şey olarak kullanırlar diye bir. Şimdi burada sürüneceğim mecbur. Sürünmeden çıkamam. Şöyle gösterdiğin zaman yoruluyorsunuz tabi. Sürünmek bile zor. Şurada bir şey buldum ama tahta parçası. Neyse dışarıda bakarım. Burada yayınlar mıyım bilmiyorum. Ama şurada biraz sanki ayağa kalkabileceğim gibi gözüküyor. Oh. Oh. Evet. Burası. Şurada oturacağım. Zor bir alandan geçtik. Burada bir soluklanalım. Videomuz devam ediyor. Şimdi böyle bir odaya gelmiştik. O taraf gitmiyordu. Buradan arkadaşlar sanırım buraları dediğim gibi yayınlamayacağım bilmiyorum ama belki gözden bir şey kaçmıştır diye çekiyorum. Bu odaya girmiştik. Büyük bir odaydı. Bu tarafa gitmiştik. Evet. Bu tarafa da gitmiştik. Yalnız şu var arkadaşlar. Burası da bir oda. Şurada bir ayağa kalkayım. Oh. Dizlerim acıdı. Burada benim garibimi çeken hava çok sıkıntılı. İçeride hava yok. Şimdi bayağı aşağı ineceğiz. Çok kaygan. Burayı mecburen böyle ineceğiz. Çok dikkatli. Ciddi kayıyor. Bir her zaman söylediğim taktik. Bu gibi yerlerde tabi su kayganlaştırmış. Dikkat et. Beğenirsiniz. Evet. Yolu başardık. Gel dostum. Aman zarar gelmesin. Burada da bir baca, büyük ihtimal gözetleme kulesi var. Böyle bir çok kaygan arkadaşlar. Tabii
buradan bir aşağıya inmek zorunda kalacağız büyük ihtimalle. Şurayı nasıl çıkacağım? Şöyle yapayım. Şuradan şöyle oraya direkt çıkmaktansa buradan böyle gitmek daha iyi. Şimdi buradaki tehlike şu. Ormanlık bir bölgedesiniz ama şuradan mı oradan mı? Sanırım buradan. Fakat biraz eğilerek geçmeniz lazım. Çünkü sol tarafınız uçurum. Buradan aşağı yuvarlandınız mı artık nereye gidersiniz bilmem. Bir de tabii dal parçaları var. Burada da dikkatli olmamız lazım. Şöyle. İşte burası çok. Ben burada önce yavaş yavaş ineyim. Burada her zamanki benim taktiğim arkadaşlar. Bu hep tutar. Böyle yerlerde poponuzu tutarak yemeniz daha mantıklıdır. Dalların yardımını kullanarak bu bir de dikenler çok çiziyor. Bakın zaten zamanında bir yaşam oldu. Buradaki kaya parçalarına belli. Burası da yine popomun üstüne ineceğim bir yer. Çünkü ayaklarım çamur oldu ve ben her zaman garantiyi severim. Keza ve şimdi dostlar yaklaşık indiğimiz alanı gördük. Buraya girmek için oraya çıktık. Akşam oldu. Yatsı ezanı okunuyor. Buraya gündüz bir daha gelmemiz lazım. Çünkü gelirken aşağılarda giriş yerleri gördük. Bayağı yürüyeceğiz. Önümüz tarla çamurlu. Arabamıza ulaşacağız. Bu haftada ziyaretçilerden bu kadar. Dediğim gibi elimden geldiği kadar, maddi imkanlarımız yettiği kadar, enerjimiz, sağlığımız yettiği kadar sizlere değişik ve güzel yerler göstermeye, tarihi araştırmaya, gizemleri araştırmaya, paranormal dünya hakkında gerçekleri sunmaya her zaman devam ettik, devam edeceğiz. 2026'da da yeni dostlarla karşınızda olacağım. Bu haftalık ziyaretçilerden bu kadar. Kanalımıza katıl butonundan katılarak destek olabilir. Süper teşekkür, süper stickerlarla destek olabilir. Her şeyden önemlisi beğenerek ve yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Yorum yaparken lütfen bu emeği görün.
Bu emek hepimiz için. Bilinmeyeni araştırmak için, gizemi çözmek için, tarihi araştırmak için. Hep söylüyorum, yerin altına girmeye çok az zaman kaldı. Ve bir gün taktın sen yerin altına girmeye diyenler, beni arayın. Çok yer var. Binlerce yıldır oradalar, yıkılmadılar. Korunmaya ihtiyacımız var. Yeni salgınlar yolda. Savaşlar yolda. Ne demiştim? Karanlık çöktü. Farkında değilsiniz. Resme bakmayın. Görün. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun.